One Piece'in bilinmeyen en iyi 13 kılıcı ve kullanıcıları. Bu dünyada çok sayıda kılıç var ama sadece bazı kılıçlar dünyaca ünlü demircilerin yaptığı kılıçlar. 12 eşsiz kılıç, 21 muhteşem kılıç ve 50 üstün kılıç ve diğer dereceli kılıçlar. Bunlar isimli kılıçlardır ve bunlara Meito denir. Meito, olağanüstü kalitede ve dünya çapında üne sahip kılıç demektir. Bu silahlar sadece tek bir şey için yapılmıştır ve o da mümkün olduğu kadar çok rakibi kesmektir. Sıradan bir kişinin isimli kılıcın gücünü kontrol etmesi son derece zordur. Ancak bize tanıtılan bu güçlü silahlar arasında en güçlüleri hangileri ve onları kim kullanıyor? One Piece isimli kılıçlarla dolu ve hala ortaya çıkmamış çok sayıda kılıç var. Shimotsuki Kazabura'ya göre isimli kılıçlar güçlü kılıç ustaları tarafından evcilleştirilmek içindir. İşte One Piece'teki en iyi kılıçlar arasında yer alan 13 isimli kılıç. Ben Yılmaz. Böyle içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenin. 13. Durandal. Beyaz atlı Cavendish'e ait olan Durandal bir meç ve oldukça esnek bir demirden yapılmıştır. Kılıcın benzersiz demiri, kılıç kolay kırılmayacağı için Cavendish'in birçok saldırıyı saptırmasını ve karşı koymasını sağlar. Otururken Cavendish'in boyuna neredeyse eşit. Kılıfı ve kabzası koyu açık renkli, dikey çizgili bir desene sahiptir. Kabzası ayrıca birkaç yüzük ve oyulmuş çiçeklerle süslenmiştir. Ayrıca Durandal kılıfından çıkarıldığında sürekli parlıyor gibi görünüyor. Jin Zhao'nun kafa saldırısına bile direnebilen Durandal oldukça güçlü görünüyor. 11 ve 12'yi beraber değerlendirmek istedim arkadaşlar. O yüzden geliyor. 11 ve 12. Oto ve Kogarashi. Oto ve Kogarashi efsanevi korsan Altın Aslan Shiki tarafından kullanılmaktadır. Shiki'nin adına sayısız başarı var. Mesela Impel Down'dan kaçan ilk mahkumdur. Shiki ayrıca Marineford'un büyük bir bölümünü kendi başına yok etmeyi başardı. Bacaklarını kestikten sonra Shiki, Oto ve Kogarashi'yi bacaklarını kullanarak kullandı. Oto ve Kogarashi derecesi bilinmeyen iki isimli kılıçtır. Kılıçlar Shiki tarafından Roger, Sengoku ve Garp'a karşı yapılan dövüşleri içeren birçok şiddetli savaşta kullanıldı. Garp ve Sengoku ile savaşırken Shiki bu kılıçlarla birçok normal deniz piyadesini öldürmeyi başardı ve büyük ihtimalle Garp'ı yaralamayı da başardı. 10. Nidai Kitetsu. Nidai Kitetsu 21 muhteşem kılıçtan biridir. Tüm Kitetsu kılıçları gibi bu da lanetlidir. Nidai Kitetsu açık mor kenarlı ve alev görünümünde belirgin bir mavi yapıya sahip. Orta derecede kavisli bir katanadır. Efsanevi kılıçlar Wado Ichimonji, Shusui, Enma ve Ameno Habakiri ile eşit, olağanüstü keskinlik ve güçle Kitetsu kılıçlarının en güçlü ikinci olan dünyanın en iyi kılıçları arasındadır. Animede Luffy beceri eksikliğine rağmen birden fazla kılıcı büyük bir kolaylıkla temiz bir şekilde kesmek için kullanmayı başardı. Bütün Kitetsu kılıçları gibi sahiplerine korkunç bir ölüm getireceği söyleniyor. Bu kılıç ciddi bir savaşta kullanılmadı. Bu yüzden bıçağın gücünü sıralamak zor. Ancak 21 muhteşem kılıçtan biri olduğu için çok güçlü bir silahtır. O yüzden bunu da 10. sıraya koydum. 9. Shusui. Shusui Wano ülkesinin ulusal hazinesi olarak kabul edilir. Geçmişte kılıç Ryuma tarafından kullanılıyordu ve ölümünden sonra onunla birlikte gömüldü. Moria kılıcı ve Ryuma'nın cesedini çalana kadar da Wano'da kaldı. Shusui 21 muhteşem kılıçtan ve kara kılıçlardan biridir. Başlangıçta sadece dereceli bir kılıçtı ancak sayısız savaştan sonra Ryuma onu tamamen siyah bir kılıca dönüştürmeyi başardı. Shusui'nin gücüyle Roronoa Zoro tek bir eğik çizgiyle bir ejderhayı kesmeyi başarabilmişti. Bu arada şunu hatırlatmakta fayda var. Kara kılıç olması 12 eşsiz kılıç olması anlamına gelmiyor. Tüm isimli kılıçlar kara kılıç olabilir. Gördüğünüz gibi Shusui 21 muhteşem kılıçtan biri olmasına rağmen aynı zamanda da kara kılıçtır. 8. Wado Ichimonji. Wado Ichimonji, Roronoa Zoro'nun bugüne kadarki yolculuğunda önemli bir rol oynadı. Kılıç bir zamanlar rakibi ve arkadaşı Kuina tarafından kullanıldığı için Zoro için çok önemlidir. Kuina'nın ölümünden sonra Zoro, Wado Ichimonji'yi yanına almak istedi ve Koshiro onun isteğini kabul etti. Wado Ichimonji'nin Shimotsuki Kozaburo tarafından Enma ile birlikte dövülmesi nedeniyle Zoro'nun Enma'ya oldukça çabuk alışmasını da sağladı. Kılıç 21 muhteşem kılıç arasında yer alıyor ve
ve Mihawk'ın kara kılıç Yorusu'nun saldırılarına dayanmayı başaran tek kılıçtı. Bu kılıcın dayanıklılığının bir başka kanıtı da Shusi'den gelen saldırıları da savuşturmayı başarması olmuştu. 7. Ameno Habakiri. Bu 21 muhteşem kılıçtan biridir ve Oden onu Enma ile birlikte kullanmıştır. Oden bu silahı Kaido'ya büyük bir yara bırakmak için kullandı. Ameno Habakiri, Wano'nun efsanevi kılıç ustası Tenguyama Hitetsu tarafından yapılmıştır. Kılıç başka bir 21 muhteşem kılıçtan biri olan Enma ile eşit olarak kabul edilir. Ancak kılıcın Haki'yi Enma gibi çıkarma yeteneğine sahip olup olunmadığı da bilinmiyor. 6. Enma. 21 muhteşem kılıçtan bir diğeri olan Enma şu anda Hasır Şapka korsanlarının bir üyesi olan Roronoa Zora'nın elinde. Daha önce Kozuki Oden tarafından kullanılıyordu. Kılıç, Shusui kılıcını kendisine geri vermesi karşılığında Hiyori tarafından Zoro'ya hediye edilmiştir. Enma, Kaido'yu bir dövüşte yaralamayı başaran iki silahtan biridir ve Kaido'nun derisinin delinmesinin neredeyse imkansız olduğu düşünüldüğünde bu inanılmaz bir başarıdır. Enma ayrıca Haki'yi kişiden çıkarmak gibi eşsiz bir yeteneğe de sahiptir. Bu da Zoro'nun saldırılarını daha da güçlü kılıyor. 5. Griffon. Griffon derecesi bilinmeyen bir kılıçtır ve Kızıl Saç korsanlarının kaptanı Shanks tarafından kullanılır. Birkaç dövüş boyunca oldukça dayanıklı olduğu kanıtlandığı için Griffon'un 12 eşsiz kılıçtan olma olasılığı çok yüksektir. Shanks kılıcını Beyaz Sakal'ın kılıcı olan Muraku Mogiri'sine çarptı ve gökyüzü ikiye bölündü. Shanks, Akainu'nun şeytan meyvesiyle güçlendirilmiş saldırısını kılıcıyla durdurmayı başardı ve kılıç saldırıdan zarar görmedi. Shanks ayrıca geçmişte 12 eşsiz kılıçtan birine sahip olan Dracula Mihawk'a karşı da savaştı. Her şey Shanks'in kılıcı Griffon'un en yüksek dereceli isimli kılıçlardan olduğuna işaret ediyor. 4. Shodai Kitetsu. Shodai Kitetsu bilinen en güçlü Kitetsu kılıcıdır ve sözde ilk nesil Kitetsu kılıç ustaları tarafından yapılmıştır. Türünün ilk ve en iyisiydi. Shodai Kitetsu'dan sonra yapılan Kitetsu kılıçları aynı kalitede değildi. Shodai Kitetsu 12 eşsiz kılıçtan biridir. Bir Kitetsu kılıcı olan Shodai Kitetsu lanetli bir kılıçtır ve kaderinde onu kullanan kişiyi korkunç bir ölüm getirmektedir. Hayranların henüz eylemde görmediği birkaç kılıçtan biri. Ancak gelecekte bu değişebilir. Bu güçlü kılıcı kimin kullanabileceğini ise kim bilebilir. 3. Muraku Mogiri. Edward Newgate tarafından kullanılan Muraku Mogiri listedeki diğer girişlerden oldukça farklı. Diğer isimli kılıçların aksine bu kılıç Naginata olarak kullanılır. Yani Beyaz Sakal'ın kılıcının uzun bir sapı olmasına Naginata deniyor. Bu kılıç 12 eşsiz kılıçtan biridir. Doğal olarak da bu onu serideki en güçlü silahlardan biri yapar. Beyaz Sakal bu kılıcı oldukça verimli kullandı. Kara Sakal'ı bir dövüşte alt etmek için bu silahı kullandı. Kara Sakal sadece benzersiz vücudu sayesinde hayatta kaldı. Beyaz Sakal ayrıca gücünü daha da arttırmak için şeytan meyvesi yeteneğini Muraku Mogiri ile birleştirdi. 2. Ace. Roger'ın kılıcı serideki en yüksek ödüllü korsana yakışan 12 eşsiz kılıçtan biridir. Kılıcın adı Ace. Roger'ın kılıcına karşı çok derin bir sevgisi olabilir. Bu yüzden oğluna kılıcından sonra Ace adını vermeye karar verdi. 12 eşsiz kılıçtan biri olarak Ace çok güçlü bir silahtır. Roger'ın kılıcından tek bir saldırı Kozuki Oden'i birkaç kayanın arkasına uçurmak için yeterliydi. 1. Dracula Mihawk'ın kılıcı Yoru. Seride ortaya çıkan ilk 12 eşsiz kılıçtan biriydi. Yoru, dünyadaki en güçlü kılıç ustası tarafından kullanılmaya layık tamamen siyah bir kılıçtır. Bu kılıcın gücüyle Mihawk, dev bir buzdağını ve büyük kalyonları kolaylıkla kesmeyi başardı. Bıçağın uçan kesikleri inanılmaz derecede doğrudur ve çevreye ağır hasar verebilir. Animenin şimdiye kadar gösterdiğine göre başka hiçbir kılıç Yoru'nun gücüyle boy ölçüşemez. Evet arkadaşlar, listem bu şekildeydi ve umarım beğenmişsinizdir. Eksik veya hatalı olduğunu düşündüğünüz yerler varsa bana yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bu videoyu Mihawk'ın şu sözüyle bitirmek istiyorum. İncelik olmadan kılıç demir çubuktan başka bir şey değildir. Hoşça kalın.